Bu ay alıntı yok. Çünkü kitap okumadım. Daha doğrusu okuyamadım. Biliyorsunuz ben İranlıyım. İstanbul'da büyüdüm. Aslında bu tek cümle bile yeterli. Dağılmanın kısa özeti. İranlı olmak zaten başlı başına bir kırılma hali. Sürekli tetikte olmak, sürekli açıklamak zorunda kalmak, sürekli ama ile başlayan cümleler kurmak demek. Bugün burada öfkeden konuşmak istemiyorum. Öfke kolay, gürültülü, geçici. Ben daha zor olanı denemek istiyorum. Bir toplumun hafızasına çok küçük bir yerden tutup görünür kılmayı. Biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Hafif dertleşmek, biraz iç dökmek ama çok da dramatize etmeden açıklamak istiyorum. Çünkü bazı sessizlikler yanlış anlaşılıyor. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor. Anlık haberleri orada paylaşıyorum. Son bir buçuk aydır TikTok'ta da daha aktifim. Bu videonun sonunda paylaşacağım videoyu orada da paylaştım. Ve bunu özellikle söylemek istiyorum. İnanılmaz tepkiler aldım. Yani mesajlar, yorumlar, tanımadığım insanların tanıdık bir yerden seslenmesi. Bir de tabii ki 2-3 sahte hesaptan gelen saf kötülükten ibaret cümleler elbette geldi. Gelmeseydi şaşırırdım zaten. Ama geri kalan %98 mavi kelebekler. Bu yeni bir şey değil. Hep böyle oldu. Hayat bazı dönüm noktalarında insanı yalnız bırakır. Evet, bunu inkar etmeyeceğim ama tam da o anlarda gelen o kocaman destek ve sevgi o kadar büyük oluyor ki bir yerden sonra insan omuz silkip şunu söyleyebiliyor yani hani tamam ya devam edebiliriz. Çünkü bazen iyileşmek her şeyin düzelmesi değil, yalnız olmadığını fark etmektir. صدای تیری رسید به گوشم آزادی هم در آغوشم میخواستم صبحی برسد که ما آزاد و رها باشیم اما رویاهایم با بالهایی بلند میرقصیدن با آوایی از جنگ من هم میدویدم در خیابان برای ایران. Evet, kartla. بعد من تو به جایم برقص در ایرانی زیبا و سرمست دیگر وقت رفتن من است بدرود زیبای نترس. Daha çay yapmamız lazım. Çay yapacağız yani. برقص تو زیبای ایرانی برقص چون نوای آزادی جان من جای من برقص بدرود زیبای نترس. Heyecan yaptım.
Bugün İranlılara dönüp nasıl olur da yabancı bir ülkeden yardım istersiniz diye soranlara şunu söylemek gerekiyor. Yanlış yerden bakıyorsunuz, yanlış kişiye konuşuyorsunuz, yanlış yakanın peşindesiniz. Savaş kimse için iyi değil, evet. Bunu en iyi bilenler de zaten savaşı isteyenler değil. Savaşın ortasında itilmiş olanlar. Asıl soru şu, insanları bu noktaya kim getirdi? Kim 47 yıl boyunca bir halkı utançla, korkuyla, aşağılanmayla yönetti? Kim sesini çıkarırsan ölürsünü bir yönetim tekniğine çevirdi? Kim eleştiri yapmak istediğine hepimiz casus diye seslendi? 90 milyon İranlı casus olabilir mi ya? Bu dil bana çok tanıdık fazlasıyla. Taciz, tecavüz vakalarında da aynı refleksi görüyoruz. Niye oradaydın? Neden bunu giydin? Niye sustun? Niye içtin? Değil mi? Yanlış sorular bunlar. Fail dururken mağdurun hesabını sormak ahlaki bir çürümenin göstergesi. İran'da da olan da tam olarak bu. 47 yıldır halka neden itaat etmedin sorusu soruluyor. Oysa sorulması gereken çok basit. Neden öldürdünüz ki? مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته. İnsanlar her yolu denedi. Bakın bu çok önemli, yani her yolu. Karşılığında ne geldi? Ölüm, sürgün, yaralanma, kayıp. Bu bir tesadüfler zinciri değil, bu sistematik bir cevap. Bugün milyonlarca insan biri gelsin dur desin noktasına geldiyse bu bir anda olmadı. Bu tüketilmiş bir sabrın, kurutulmuş bir umudun sonucu. Kimse savaş istemez, evet, ama kimse de sonsuza kadar öldürülmeyi kabullenmez. Bu kadar basit ya. Ve hayır, biz İran'dan göç etmedik. Biz İslam Cumhuriyeti'nden kaçtık. Bu cümle çok şey anlatıyor. Çünkü mesele coğrafya değil. İnsan bazen geçmişinden koparılır, zorla. Katlanması kolay olmayan yeni bir gerçekliğin içine fırlatılır. O arada kalmışlık var ya, ne tamamen geride bıraktığı yere aittir insan, ne de önünde duran hayatın nasıl yaşanacağını bilir. Bugün 90 milyona yakın İranlı'nın ruh hali tam olarak bu. Askıda, yorgun ama hala ayakta. Ben içeri gireceğim, çok soğuk. İstatistikler ortada, kanıtlar ortada. İslam Cumhuriyeti çok kısa bir sürede kendi halkına karşı Orta Doğu tarihinde benzeri zor bulunan bir şiddet uyguladı. Ben bunu bir soykırım olarak sesleniyorum. Çünkü katliam da değil aslında. Buna hemen acı yarıştırıyorsunuz deniyor. Hayır, bu bir yarış değil. Bu gerçeğin ağırlığını tarif etme çabası. Üstelik bu yalnızca son günlerin meselesi değil, 47 yıldır süren bir bastırma, yok etme ve korkuyla yönetme politikası var. Konuşamadık çünkü bedeli vardı. Çünkü bu rejim sessizliği hayatta kalmanın şartı haline getirdi. Daha yumuşak bir dil kullanalım deniyor. Kullanıldı. Sessizlik denen de, sabır denen de hiçbiri ölümü durduramadı. O yüzden mesele yabancı müdahaleyi destekliyor musunuz gibi steril, rahat koltuklardan sorulan sorularla geçiştirilemez. Hiçbir dış saldırı bu kadar kısa sürede, bu ölçekte kendi halkına karşı böyle bir kıyım yaratmadı. Sorun dilin sertliği değil, sorun 47 yıldır korkuyla örülmüş bir duvarın artık çatlaması. Ve evet, hala umut var. Çünkü her konuştuğumuzda o duvara bir darbe daha indiriyoruz. Same songs. Bu arada şunu da inkar edemem. Bu karanlığın içinde bana iyi gelen anlar da oldu tabii. Küçük, sessizlik, gösterişsiz anlar. Bazen bir kahvenin soğumasını umursamadan uzayan bir sohbet. Bazen aynı şarkıda aynı yere takılıp kalmak. Bazen de hiçbir şey anlatmadan anlaşabilmek. İnsan bazı zamanlar hayata tutunmaz. Hayat
bir insanın omzundan tutar onu. Gülmenin suç olmadığı, susmanın ayıp sayılmadığı, yorgunluğun açıklama getirmediği anlar yaşadım. Dostluk dediğimiz şey bazen büyük cümleler kurmaz, bir mesaj atmaz, bir çözüm önermez. Sadece oradadır ve o orada olma hali dünyanın bütün gürültüsünden daha güçlüdür. Bu anlar bana şunu hatırlattı. Her şey yıkılırken bile insan insana yaslanarak ayakta kalabilir. Bir İranlı olarak şunu söylüyorum. Bu kadar insan, bu ölçekte ve bu süreyle sokaktaysa bunun bir nedeni var. Eğitim düzeyi yüksek bir toplumdan bahsediyoruz. Böyle bir toplum ne rastgele dış yönlendirme ile canını ortaya koyar. Dış etkiler tartışılabilir, evet, ama açıklayıcı olan nedenler içeride. Her ülke kendi çıkarını düşünür. Siyaset budur zaten. Biz de kendi çıkarlarımızla örtüşenle işbirliği yapmak istiyoruz. Ama siyasetin bedeli halka ödetilmez. Ne kıyafet yüzünden ne de haram denilen ilaçlara ulaşamadığımız için ne de temel altyapı eksiklikler yüzünden ölmek istiyoruz. İran hiçbir zaman işgal edilmedi. Bu halk bilinçsiz değil, hafızasız asla değil. Halkı suçlamak kolaydır ama gerçeği açıklamaz. Aydınlık bizim hakkımız.